Bir kardeşimiz diyor ki yüzümde cilt hastalığı var. Bundan ötürü sakalımı kesmem gerektiği söylendi. Sakalımı kesmem caiz midir? Burada benzer ablaların bir sorusunda da gördüm şimdi. Sağlıkla ilgili bazı sorular var. Şimdi kardeşlerim, sağlıkla ilgili bir problem yaşadığımız zaman sağlıkla ilgili problemler İslam'da ya zaruret kısmına girer ya da hacat kısmına girer, ihtiyaç kısmına girer. Zaruret kısmından kastım şudur: olmadığı zaman hayatın durduğu veya bir organın bütün fonksiyonlarını yitirmiş olduğu durumlara zaruret durumları diyoruz. Hacat, ihtiyaç durumu ise olmadığı zaman yaşam durmaz ama zorlaşır. Yani hayatı yaşamak, hayatı idame ettirmek çok zor, çok külfetli bir hale gelir. Bu tip durumlarda konu ne olursa olsun fark etmez. Güvenilir bir doktordan alacağız öncelikle. Güvenilir bir doktordan hastalığımızın teşhisi ve neler yapacağımıza dair bir sonuç alacağız. Mümkünse Müslüman bir doktordan bunu yapacağız. Eğer mümkün değilse de bizim hassasiyetlerimizi anlayan, bu konuda güvenilir olan bir veya iki tane doktordan bu konuyla ilgili bir hüküm alacağız. Ondan sonra da ihtiyaç miktarınca o sorumluluğumuzu bir kenara bırakacağız. Mesela örnek veriyorum ki soruyu genişletiyorum daha iyi anlaşılsın. Diyelim ki bir kardeşimizin cilt hastalığı var. Burada olduğu gibi sakallarını kesmesi lazım. Bunu bir doktora soracak. Gerçekten bu cilt hastalığının tedavisi için benim bu sakallarımı kesmem o şekilde tedavinin bir parçası mıdır? Evet, bir parçasıysa Allah'a tevekkül edecek, sakallarını kesecek, tedavisini olacak. Tedavisi bittikten sonra tekrardan sakallarını bırakmaya devam edecek. İşte bir bacımız var. Nefes alamıyor, astımı var. Giydiği çarşaf veya yüzünü kapatmış olduğu tesettür nefes almasına engel oluyor ve bu da ona çok ciddi anlamda zarar veriyor. Mesela geçen böyle bir soru sorulmuştu. İşte siyah renk daha fazla yoğun bir renk olduğu için güneşi, ısıyı daha fazla çekiyor. İşte şu hastalığıma etki ediyor. Renkli yaz aylarında renkli bir başörtüsü veya renkli bir peçe kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirsin. Yani eğer doktor sana böyle bir müsaade etmişse, bunun bir zaruret veya bir ihtiyaç olduğunu söylemişse, ihtiyaç miktarınca yüzünü de açabilirsin. Yani burnundan nefes alabiliyorsan buraya kadar açabilirsin, alamıyorsan şuraya kadar. Yani ihtiyaç miktarı ne kadarsa, diyelim ki ağzımızdan nefes almamız lazım, ağzımızın açık olması lazım, şurada durması lazım. İhtiyaç miktarınca. Veya işte bir kardeşimiz diyelim ki bir doktora gitti. Doktor ona dedi ki senin 6 saatten fazla aç kalmaman lazım. Sebebi de şudur, şöyle zararları var. Önce bundan emin olacağız. Çünkü karşımızdaki doktorların büyük çoğunluğu seküler insanlar oldukları için bizim çok fazla hassasiyetlerimizle ilgili değiller. Bazen de bazı şeyleri abartabiliyorlar. Güvenilir, İslami hassasiyetleri olan bir doktora müracaat edeceğiz. Böyle bir durumum var, bu doğru mudur? Eğer doğrudur diyorsa, oruç Ramazan ayındaysak oruç tutmayacağız. O hastalık geçinceye kadar, tedavimiz yerine gelinceye kadar bunu erteleyebiliriz. Yani tedaviyle ilgili, hastalıkla ilgili şeyler ya zaruret babına ya da ihtiyaçlar babına girdiği için ihtiyaç miktarınca ne kadar muhtaçsak o kadarını yapacağız. O ibadeti, bir alternatifi varsa alternatifini yapacağız. Alternatifi yoksa o ibadeti bırakacağız. Çünkü Allah hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Allah her birimizi gücü nispesinde mükellef tutar ve mazeret sahipleri Allah katında o ameli yapmış gibidirler. Yani biz bir mazeretten dolayı bir sorumluluğumuzu terk ettiğimiz zaman onun ecrinden de mahrum olmayız. Bu da Allah'ın kullarına büyük nimetlerinden bir tanesidir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam hadis-i şerifte buyuruyor, diyor ki bir amel yapan kul hastalandığında veya yolculuğa çıktığında, o ameli terk ettiğinde mukimken ve sağlıklıyken yaptığında aldığı ecrin aynısı ona verilir. Bu da Allah'ın mümin olan kullarına rahmetinin bir parçasıdır. Ama genel olarak, yani ben genel bir hüküm söyleyeyim dedim. Genel bir hüküm olarak bu tip durumlarda şer'i sorumlulukların alternatifi varsa alternatifini, yoksa da o sorumluluğu terk edebilirsin. Allahu alem.